Evet, herkese merhabalar. Ben bugün son sunum, böyle biraz daha soft, daha bol videolu, kendi AI konusundaki karamsar dünyamı ve mutsuzluğumu sizleri çekmek için buraya gelmiş bulunuyorum arkadaşlar. E, Şimdi bir ses var burada ama bu ses bir patlayabilir. O yüzden hiç kalp krizi olmaması için uyarıyorum. Çünkü sesi daha önce denemedik. Evet, okey. Tamam. Şimdi eskiden böyle bir speech to text, text to speech olayları vardı. Şimdi AI'da birlikte artık sadece text alanı değil, her alanda bu tarz olaylar var. Tabii benim bu esprim bu değil. E, Aslında bu gelecek kısmı olabildiğince hızlı geliyor. Bayağıdır biz bu ablanın sesini dinliyoruz farklı yerlerde. Ama mesela bu hafta çıkan yeni bir speech to text, text to speech modeli var. Muhtemelen görmemişsinizdir. Türkçe için hem de. Ben çok şaşırdım. Birkaç varyasyonu var. Ses. Bu bayağı AI bu arada. Ben değilim yani. Hani yanlış anlamayın. Öylesi çok az komik bir şey olur. Hoş olmaz yani. Aralarda gülme, boğazını temizleme ve Zahmetli'nin hoş geldiniz. Bugün hep beraber yapay zekayı kullanarak ticaret sektöründe nasıl büyüyebilir? çok ilginç. Yani gerçekten mesela bu beni çok şaşırttı. Çok ilginç şeyler oluyor. Yani İnsan sesiyle makine sesini en azından ayırt edebiliyorduk, değil mi? Güzel bir dünyaydı. Şimdi o gerçekliği de kaybediyoruz. Zaten deepfake olaylarını duymayanınız yoktur. O da bayağıdır dünyada gerçeklik algısını bozan şeylerden birisi. Sizi biraz daha karamsar hale getirebilmek adına ikinci göstereceğim şey de Adapt. Benim çok saygı duyduğum bir şirket. Yakınlarda 300 milyon dolar yatırım aldılar. Şimdi burada videolar baştan başlıyor. Find me a house in Houston diyorum solda. Tekrar baştan alalım. Soldakine bakalım isterseniz önce. Burada sadece bir prompt yazıyorum. Ve bir web sitesi var. Ve Adapt bütün web sitelerine çalışıyor. Houston'da 4 kişilik bir aile için 600 bin dolara kadar ev arıyorum. Ve sadece bunu söylüyorum. Bunu sesle de söyleyebilirim. Yazılı olarak da söyleyebilirim. Kapalı alfa yayınında olan bir ürün. Ve gördüğünüz üzere 4 ve 5 oda üstü seçti. 600 bin euroya kadar ve evleri bana göstermeye başladı. Şimdi bu bence çok tehlikeli bir şirket. Çünkü ChatGPT'nin ne yaptığını biliyoruz artık hepimiz. Kullanmayan varsa bence şu an yoktur yani. Ya da yanlış bir sektördedir yani hala kullanmayan birisi varsa. İnanılmaz bir olay ve bu bence AI'ın ete kemiğe bürünmesi olarak ben bunu yorumluyorum. Çünkü AI eskiden ChatGPT'nin içerisinde çalışan bizim bir kulumuzdu. Ancak artık işler biraz daha değişti. Yani ben artık işimin bir bölümünü de buna çok aktif bir şekilde yaptırabilirim gibi de düşünebiliriz. Ya da bize işinin bir bölümünü yaptıran insanlara artık işlerin bir bölümünü bize yaptırmak yerine bu arkadaşa da yaptırmayı tercih edebilirler. Ya da ZEO'ya işinin bir bölümünü yaptıranlar artık işinin bir bölümünü de yazı yoluyla bu tarz ürünlere yaptırmaya başlayabilirler. Ya da ben bir analistim, datacıyım ya bana bir şey olmaz diye düşünüyorum. Ve ne diyor? Make a profit margin column and then make a profit margin profit column and profit margin column. Okey. Bu dataya baktı. Kar ve kar marjı ile ilgili iki tane kolon oluştur dedi. Bak konteksti anladı, bağlamı anladı, ne anlattığını anladı ve bunları ekleyebildi. Yani aslında gelecek gerçekten de tahminimizden daha hızlı gelecek ve artık bu öyle bir noktaya geldi ki yokuşun başında araba ve el freni çekik değil yani. Her geçen gün geliyor. Ve açıkçası ben birçoğumuzun korkudan bu konudaki gelişmeleri takip etmemeye başladığını düşünüyorum. Bu konuda samimi bir itirafta bulunacak benim gibi başka insan var mı? Böyle artık AI'ye bakmıyoruz yani bu gelişmelere. Ben Twitter'da göz ardı etme noktasına gelmeye başladığım an uyandım ve dedim ki Yiğit bu iyi bir şey değil. Senin bunu anlaman lazım. Senin bunu iyice hayatına entegre etmen lazım. Yoksa o seni bir şekilde bir yerlere entegre edecek ve oralar hoş yerler olmayacak benim geleceğim açısından. Ve bu sadece işte ne gördük bugüne kadar zaten text datasında neler yapabildiğini GPT-4'te biliyoruz.
Sesi gördük. Şimdi de bir de textle voice yaratabildiğimiz modeller çıkmaya başladı. Ve işte her geçen gün gelişiyor. Sen diyorsun ki işte falanca yerde arabaya binen bir adam çiz, bir Lego çiz, kafası dönsün bir yere baksın. Şimdi bu öyle yerlere gelebilir ki bunun gelebileceği son yerlerden birisi işte How I Met Your Mother bittiğinde ben çok üzülmüştüm, boşluğa düşmüştüm. Belki de GPT-4 gibi bir dil modelinin How I Met Your Mother'a yeni bölümler yazabildiği bir senaryoda biz gene aynı oyuncuları, hangi telif bağlamında olur bu? Henüz hala bunlar tartışılmıyor ve netleşmiş vaziyette değil benim bildiğim kadarıyla. Ve bu bölümleri tekrar tekrar izleyebileceğiz. Bu eğlence endüstrisini de köklü bir şekilde değiştiriyor. Yani aslında yıllar önce de baktığınızda bu AI çıktığında ne diyorlardı? İşte sanatçılar hep rahattı yani. En rahat olan tasarımcılardı. Ya makineler bizim işimizi yapamaz işte biz sanatçıyız, düşünüyoruz falan, yaratıcıyız diyorlardı. Onlar da aynı şekilde şu anda bu konuda bir risk altındalar ve gerçekten çok garip şeyler oluyor dünyada. Ve biraz da benim sapıkça bulduğum bir uygulama var ki zaten bununla ilgili düzgün bir video bulmakta da çok zorlandım. Replika diye bir uygulama var. Gene GPT tabanlı bir kız arkadaşınız oluyor ve onunla yazışabiliyorsunuz yani sonsuza kadar. Ya buraya düşen varsa Allah yardımcısı olsun. Bayağı sıkıntılı bir durum yani. Ben denedim bu arada. Yani hemen de sildim. Çünkü evli olduğum için malum hani bunu açıklayamam da. Yani bayağı zor çünkü diyaloğu da götürüyor yani. Hani dikkatli olmak lazım. Bu da Her filmini gerçekten bana hatırlatıyor. İzlemediyseniz izleyebilirsiniz. Güzel bir film. İşte bu amca böyle bir yapay zekaya aşık oluyor ama orada ilginç şeyler oluyor. Yapay zeka birinin bedenine falan da giriyordu. Hani böyle bir daha somut bir şey vardı. Hani çok garip projeler var. Hani çocuk yapmayı düşünmüyorsanız abi çocuğum olsaydı nasıl olurdu diye düşünseniz. Mesela bununla ilgili güzel bir ourbabyai.com diye bir site var. Eşinizin ve kendinizin fotoğraflarını yükleyin ya da belki bir önceki kız arkadaşınızın ve neler kaçırdınız ya da neler kazandınız bunları öğrenebilirsiniz. Şimdi bütün bunlar oluyor. Bütün bunlar oluyor ve nereye doğru gidiyor bu? Bence artık buradan sonra geri dönüş yok. Yani işte biraz işin magazini ya da Musk da dahil işte bu 6 ay AI çalışmaların durdurulması konusunda bir talepte bulundular. OpenAI'de pek oralı olmadı açıkçası. Olmalı mı, olmamalı mı? Yani soru cevap bölümünde biraz daha konuşuruz belki. Serkan da bugün bize ektiği için biraz vaktimiz var. O yüzden biraz daha buraları etik anlamda değerlendiririz. Ama bence ne olursa olsun bizim bu işi çok iyi öğrenmemiz lazım. Ve bizim bunu hayatımıza entegre etmemiz şart. Ve sadece bize sunulanlarla değil, AI'ın kapasitesini anlayıp nerede entegre edebiliyorsak iş hayatımıza entegre etmemiz lazım. Ben yani sıkıcı bulduğum her task'ı zaten bir kere AI ile yapmak için taklalar atıyorum. Ki bu benim zaten atasporumdur. 2 saat alınacak bir işi 12 saatte otomatize ederek yapmak bayılırım yani. Ama o 2 saat acı çekmektense 12 saat bir şeylerle böyle Zapier'da, Make.com'da uğraşmak ya da Python'da bir şeyler GPT-4'e yazdırmak daha çok hoşuma gidiyor. Whoop Demo accountlarınızı da bu sayede 12 saatte hazırladım bu arada. Tek tek bütün şirketlerin competitor'larını bulmak çok zor geliyordu. Ben sürekli Replicate.com'da takılıyorum. Replicate.com kabaca şunu yapıyor. İşte bu size az önce gösterdiğim aşırı realistik kadın sesi, erkek sesi bunların bir model geldiği zaman Replicate'de mutlaka yayınlanıyor. Burayı bir sürekli takip etmenizi tavsiye ederim. Bildiğiniz bir alanda bir iş fırsatı çıkabilir. İşinize bir şeyi entegre etmenize yardımcı olabilir ve müthiş derece basit bir arayüzü var. Bir sürü burada seçenek var. Arkadan hiçbir şey görünmüyor biliyorum. O yüzden ben okuyayım. İşte babaannenizin eski siyah beyaz fotoğraflarını alıp AI ile renklendiren model mi demezsiniz? İşte resimlerin üzerinde ışıkları kötü çıkmış ama yakışıklı çıktığınız bir fotoğrafınız varsa bunu düzenleyebileceğiniz şeylere kadar ağır GPU ve AI gerektiren şeyleri saniye başı 0.0004 dolara size GPU kiralayıp yaptırabilen çok güzel platform. Şimdi Replicate'de bir şeyler yapmak o yüzden önemli. Ben mesela bunu kendi hayatımda nasıl kullanıyorum? Bu benim çok hoşuma gitti. Bunu 2 hafta önce yaptık biz Mirzamin'le. Biz Mirzamin'le toplantı yapıyoruz. Toplantılar biliyorsunuz iş hayatının en gıcık, en sevilmeyen öğeleri. En azından benim için öyle.
Ve toplantıda genelde çok böyle verimli de bir şey olmuyor çoğunlukla. Ben artık toplantı kayıtlarını almaya başladım. O yüzden ben de toplantı yapacaksanız mutlaka aklınızda olsun. Kesin kaydediyorumdur ya. Bir de recording yapmadan kaydetmenin yolunu da buldum. Onu binaenle kameralar kapanınca anlatacağım size. Şimdi burada ben Mirzami'nin izni var. Yani diğer arkadaşın o bir leak değil. Yeni feature'ı konuşuyoruz Mirzamin'le. Bu toplantının ses kaydını aldık, tamam mı? Sonra bu ses kaydını Replicate'den gittim. Böyle bir tekste çevirdim. Dümdüz ve çok güzel. Ya OpenAI Whisper'ı mükemmel. Yani Apple'da falan kullanmışsınızdır dikteyi. Aşırı dandik çalışıyor. Zaten biz plaza insanları biliyorsunuz yarı İngilizce yarı Türkçe konuştuğumuz için kafası iyice gidiyor. Bu her şeyi çok doğru anlıyor. Yani bir bakıyorum, bir 5 dakika buna bir düzenleme yapıyorum. Belirli kelimeleri düzeltiyorum. Sonra diyorum ki bak bu aşağıdakiler bizim toplantının. Bak ben promptu da böyle ezberden bir yerden kopyala yapıştır yapmaya gerek de yok yani. Aklı başında birisi düzgün bir promptta yazabilir. Ben diyorum ki biz bir toplantı yaptık. İçinde çok dağınık düşünceler var. Bu toplantının sonunda bir backend dokümanı hazırlayarak yazılımcılara vermek istiyorum. Şimdi aşağıdaki metni oku, toplantı içeriğini anla ve buna göre konuştuğumuz toplantının içeriğindeki konuyla alakalı bir backend dokümanını benim için hazırla. Ve bu bizim yeni yapacağımız Content AI modülü diyerek WUP'a bağlayıp reklamla bitiriyorum. Çok güzel bu arada feature. Size göndereceğimiz demo accountlarını denerseniz de 3 ay bedava bu ürüne erişeceksiniz. Şimdi burada işte belirli topikler suggest ediliyor. Bunları hep biz Mirzamin'le konuştuk. Yani ben feature'ı, tasarımı açtık Figma'dan anlatıyoruz. Ama AI görüntü görmüyor, ses duyuyor sadece. Ve ben o sesi de tekste çevirdim ve hepimizin kullandığı siteye attım. Ve talep ettim ve gerçekten 10 numara doküman çıktı. Yani bizim geliştiriciler bile beğendi yani bu dokümanı. Gerçekten kaliteli buldular. Açıkçası ben bu dokümanı yazardım ama hiç istemezdim bu dokümanı yazmak. Yani Mirzamin'le gevezelik yaparken bunu anlatmak çok daha fazla işime geliyor. Mesela PM'liği çok seviyorum ama PM'liğe dair en sevmediğim kısım Product Manager olmanın doküman yazmak. Çok şükür ki bu kuraldan da kurtulduk ve final çıktı gerçekten tatmin edici yani. Büyükçe de göstereyim size açık renkle. Yani mükemmel bir şey. Tek bir kelimesini ben yazmadım. İşi anlattım ve bu doküman çıktı. Daha da güzelini söyleyeyim. Şimdi biz bunun kodunu yazmak üzere takıma verdik ama şunları böyle parça parça alın. Endpoint belli, girdisi belli, çıktısı belli, yaptığı iş belli. Bunun Python kodunu da size yazar. Yani ne oldu? Benim toplantıda Mirzamin'le yaptığım goy goydan kod çıktı. Çalışan ürün çıktı. İnanılmaz bir şey bu. Yani insanlar buna yeterince heyecanlanmıyor ve ben buna çok sinirleniyorum ve bazen dual seleksiyon işte heyecanlanmasınlar falan oluyorum. Ama bence heyecanlanmalıyız. Yani bu çok büyük bir şey gerçekten. Yani müthiş bir şey. Yani bu internetin bulunmasından falan da çok daha büyük bir şey. Bunu hayatımıza daha çok entegre etmemiz lazım. Şimdi Burak bugün çok güzel Excel üzerine yapabileceğimiz şeyleri anlattı. GPT4work.com çok güzel şey, eklenti. Çok rahat kurabiliyorsunuz. Dedim ki işte buna bir meta description yaz dedim. İşte bir de yanına A5 dedim. Aşağı doğru çektim. Bir sürü product'ımın adı vardı. Bir sürü de güzel unique meta description'ım oldu. Bunları böyle iyileştirmek istiyorsanız learnprompting.org diye çok güzel bir site var. Orada çok güzel bu promptları nasıl daha iyi yazabileceğinizi anlatıyor. Ben böyle internette 500 prompt 3 dolara satan Instagram'da reklamlar çıkıyor. Belki görüyorsunuzdur siz de. Öyle şeylerden satın almaktansa anlamak hani bu işin mantığı ne? Bu biz yani bunu söylemek şu an Türkiye'de geçerli mi bilmiyorum ama bence bu çok tanrısal bir şey. Yani rahatsız edici düzeyde tanrısal bir şey ve insanlar bir metafor olarak söylüyorum. 5 gün sonra döneceğim yurt dışına da sıkıntıya girmek istemiyorum. Havalimanından çıkacağım. Bir metafor olarak değerlendirdiğimizde buraları keselim. Bu şey çok tanrısal bir şey. Cidden şey gibi yani. İstediğimiz her şeyi yapan bir Tanrı'dan talep etmek gibi korkunç bir şey yani. Bence inanılmaz bir şey bu. Ve bunu yani her şeye entegre etmek lazım. Sadece o ChatGPT ekranından çıkarıp yaptığınız her raporda, her şeyde bundan biraz kullanmaya başladığınızda
zaten iyice işinize entegre olmaya başlıyor. Bu mesela ilk örneğiydi. İkinci örneğim mesela bir datayı doldurması. Burada bir product isimleri var. Hepsi buradan aldım bunu. Telefon kılıfı yazdım buraya. Bir de bu neydi? Saç fırçası galiba bu. Sonra GPT fill dedim. Doldur. Örneklerimi seçiyorum. Şunları. Şuraya kadar seçiyorum. Sonra da diyorum ki bak bu telefon kılıfı, bu saç fırçası, bu o zaman nedir diyorum. Öyle deyince bu da bakıyor. Ne bu? Akıllı telefon. Çat diye yazıyor. Sonra bunun işte formül kaymasın diye başına sonra dolar eklemek gerekiyor. Burası çok önemli değil. Bunu seçiyorum. Aşağı doğru bir kaydırıyorum. Bak product name'lerime kategori yaratan bir tane elimde bir şey var. Yani bir şeyi böyle yaparken canınız sıkılıyorsa onun kesinlikle AI ile yapmanın bir yolu vardır. Onun üzerine düşünebilirsiniz ya da AI'ya sorabilirsiniz bunu nasıl yapabileceğinizi. O zaten sizi yeterince yönlendiriyor. Bu çok güzel bir eklenti GPT for Work. İçine bir sürü şey var. GPT Edit var. Mesela bir metin var. Bu metnin içinden şunları sil. Bunun için Edit'i kullanıyorsun. İçinden bilgi çıkarma, ıvır zıvır her şeyini yazmış zaten. Şimdi ben burada tek tek anlatmayayım. Bunu mesela direkt kesinlikle bence Google Sheets'inizi kurup günlük hayatınıza entegre etmenizi öneririm. Onun dışında Microsoft şimdi Copilot for Office yaptı. Ama şimdi bu sadece enterprise'lar için geçerli. Excel tablolarına soru sorabiliyorsunuz. Onun gelmesini beklemenize gerek yok. Ya şuraya koymuşum ve burada bir yazı var ya. Ne kadar büyük bir şans. Ha, benden ötürüymüş ya. Ben projeksiyonu yazısız zannetmiştim. Getluminal.com bu mesela Google Sheets'lere kullanabileceğiniz bir şey. Elinizde bir data var. Bu Key Rank Tracker'ınızdan aldığınız bir export olabilir. Whoop sayesinde ışık hızıyla export alabilirsiniz. Bunu attığınız bir yerde tablo ile chat yapabiliyorsunuz. Çok sosyal bir faaliyet. Sorular sorabiliyorsunuz. Bu tablodaki datadan bir şeyler öğrenebiliyorsunuz. Bunu görselleştirebiliyorsunuz. Mükemmel bir şey. Yani bunu iş akışınıza siz entegre ettikçe bu işler çok daha değişecek. Ben şuna inanıyorum. 2 yıl sonra, 3 yıl sonra bence çok daha yakın da birçok şirketin mülakatta bence en çok soracağı soru, ben öyle yaparım şahsen, yapardım. Bir challenge verip ekranını paylaş abi. AI'da nasıl çözerdin bunu? Nasıl biz developerların live coding session'ları oluyor mülakatta. Kod yazıyorlar. Ben de bir marketer'a demek isterim ki ya bu onları nasıl doldururdun? O gerçekten gidip GPT fill komutuyla bunları dolduruyorsa, bam diye işi çözüyorsa harika. Bu insan benim başka problemlerimi de çözer. Zaten artık bir şeyi yapmak için bir şey bilmeye de gerek kalma zorunluluğu da aslına bakarsanız hayatımızdan çıktı. Nasıl yapılacağını sorun. Da bunun kodunu yazın deyin, yazıyor. Yani istediğiniz her şeyi yapabiliyor. Bu bence korkunç iyi bir şey. Tek eksik ne? Dataları toplamak. Bunun için de çok güzel AI ürünleri çıkıyor. Kadoa onlardan birisi. Buna giriyorsunuz. Baştan alayım şu videoyu. Kadoa şunu yapıyor. Mesela ben bir rakibimin fiyatlarını ve ürün isimlerini istiyorum. Hepsi burada.com'dan saatte bir güncelle. Git ve bunların hepsini bana al diyorum. Ve direkt Kadoa.com benim için bu sayfaları tarıyor. Bütün ürünler için fiyat bilgilerini alıp benim için CSV formatında yani Excel formatında hazırlamış oluyor. Bu mükemmel bir şey. Mesela dışarıdan data alıp rakiplerinizle fiyat analizi vesaire bunlara AI üzerinden tablolarla soru sorabilirsiniz. Bu çalışmanın yepyeni bir biçimi ve bence çok eğlenceli. Yani yepyeni bir şey. Bugüne kadar öğrendiğimiz her şeyi çöpe atıp bu şekilde çalışmak gerekiyor. Ben 32 yaşındayım ve bir noktada iş hayatında bir sürü deneyimim var ama her şeyi sıfırdan başlayıp yaptığım her işi sıfırdan yapmaya çalışıyorum. AI kullanarak. En güzel şeylerden birisi de bu. Yazılım ve tasarım ekipleriyle iletişim. Hep bir şey anlatırsınız ve anlamaz ya tasarımcı veya da istediğiniz gibi çıkmaz. Hoş bizim tasarımcımız çok tatlı ve anlayışlı bir insandır. Ama mesela ona neden daha iyi bir şekilde işimizi anlatmayalım ki? Burada da Galileo çok güzel bir AI ürünü. Siz herhangi bir şekilde kafanızdaki dizaynı atıyorsunuz. Örneğin product sayfalarınıza bir tane satın alma rehberi yapacaksınız. Yazın, size direkt olarak bu sayfayı çıkarabiliyor. Mobil uygulama ise mobilde, desktopsa desktopta. Bu da bence mükemmel bir özellik. Yani istediğiniz şeyin nasıl görüneceğiyle ilgili elinizde bir kanıt olduğu zaman bence o çok hızlı ilerliyor ve bence iş dünyasındaki en büyük problem insanların
ne istediklerini doğru düzgün ifade edemiyor olması. Bu bence çok büyük bir problem. Çok tasklardaki belirsizlik, en çok salladığımız tasklar, en çok belirsizlik olan tasklar ya. Siz de bunu başkasına yapmayın. Siz de başkasına daha iyi yardımcı olun. Bir tasarımcıyı mutlu edin. Bu tek seçenek değil. UiZert da çok güzel bir ürün gene. Benzer bir şekilde. Bu sanırım Figma'da bile editlenebilir şeyler veriyor. İşte vegan pet food delivery app. Bam diye size bunu yaratabiliyor. Bu da mesela gene kafanızdakileri çalıştığınız iş arkadaşınıza aktarmak için kullanabileceğiniz mükemmel bir ürün. Ve bence gelecekte e-ticaret deneyimi de bayağı köklü bir şekilde değişecek. Yani insanlar bu kadar prompt yazmaya alışmışken ben zannetmiyorum ki bu deneyimde artık tıklayarak bir şeyleri gezerek olsun. Bununla ilgili oldukça dandik görünen bu sitede iyi bir deneyim var bence. Getproduct.help. Bir şey yazıyorum. Diyorum ki laptop arıyorum. İyi docum diyor, bütçen ne kadar diyor. Ben de ona bütçeyle ilgili cevap vermiyorum. Bana büyük bir laptop ver. Ekranı büyük olsun yazıyorum burada. Sonra gidip bana 16 inç ve üstü boyutta ekranları olan Kıvanç Tatlıtuğ'un laptopu vardı ya bir tane. Eski bir fotoğraf çok komiktir bakabilirsiniz. Onun gibi bir laptop gösteriyor. Sonra da diyor ki Yiğit işlemcisi nasıl olsun abi diyor. Ben de diyorum ki en az i9 olsun diyorum. Ve sürekli filtreler azalıyor. Aslında yani bunun diyalog şeklinde olması çok güzel. Bugün yazıyor olmak biraz şey uğraştırıcı gelebilir ama bunlar zaten sesle yapılacak ileride. İleride de değil yani. Sadece bunlar yapmamış. Çünkü sesi yazıya çevirme teknolojisi aşırı derecede ilerledi. Yani o da bir 100 kat falan hızlandı. Ben artık hiçbir mailimi kendim yazmıyorum. Whisper'la yazıyorum sürekli olarak. Discord'da bile kısa yol tuşlarıyla sesimle mesaj gönderiyorum ama ses mesajı göndermiyorum. Text gönderiyorum. Ya da mesela seyahat sektöründesiniz. Bu tarz siteler çıkmaya başladı. İnsanlar diyor ki benim 3 günüm var, Paris'e gideceğim, 500 dolarım var ve müze gezmekten nefret ediyorum. Tam olarak beni tarif eden bir şey. Bana müzesiz bir Paris seyahati vaat ediyor ki bu Paris'e gidenler bilir oldukça zor bir şey. Ve mükemmel. Direkt planı çıkarabiliyor. Şimdi mesela siz ETS tursanız yani böyle bir şeyi sunabiliyor olmanız ve ETS tur üzerinden bunun rezervasyonunu yaptırabiliyor olmanız mükemmel bir şey. Bence bunun ajansları da çıkmalı bu alanın. Yani çünkü marka dediğin ajans sever yani. Bizler de markaları severiz. Dolayısıyla bu tarz çözümlere burada ilerletebiliriz diye düşünüyorum. Bu çok güzel bir fırsat. Şu an bunun nasıl yapılacağını pek bilmiyorlar. Bu arada çok şaşırtıcı bir şey. Developerlar da bu AI olayını bence çok az bir kısmı önemsiyor. Bence onlar da çok korktuklarından ötürü takip etmek istemiyorlar. Yani ben de oraya düştüğüm için bunu biliyorum. O yüzden bunu kendiniz de öğrenebilirsiniz. Kendi kodlarınızı yazabilirsiniz. Hep yapmak istediğiniz o yarım kalan projeyi yapma şansınız var. Mesela Whoop'taki AI Grouping özelliğinin ikinci versiyonunu mesela ben burada yaptım ve bilgisayar bölümü birinci sınıf terk birisi olarak benim çocukluk hayalimi AI gerçekleştirdi yani. Bizim üründeki önemli feature'lardan birini ben yazdım. Müthiş bir şey ve böyle iyi Python yazan birisi değilim yani. Sadece okuyup ne anlama geldiğini iyi kötü anlayabiliyorum her insan gibi. Birçok şey yapılabilir. Yorumlarınız var e-ticaret sitelerinizde. Bunları çok güzel böyle clusterlayan, sizin için bunlardan insight sağlamanızı çıkaracak çok güzel ürünler var. Bunlardan faydalanabilirsiniz. Ya da yorumlara düzgün yanıt verme. Bu Twitter'da şey vardır ya, şikayetinizi ifade ettiğiniz için teşekkürler. Cep telefonunuzdan aranacaksınız. Hani daha çok insanı zaten sinirli bir tweet atmışken daha çok sinirlendirmek için atılmış o mesajlar. Onu daha düzgün yapabilmenizi sağlıyor aslında. Size gelen mesaj neyse, tekrar açacağım videoyu. Bu mesajı doğrudan markanızın diline uygun bir şekilde yanıtlamanızı sağlayan bir platform. Aynı zamanda şeyleri de çekiyor. Mesajları da alıp tek bir yerde konsolide etmeye çalışıyor. YouTube tarafında yapılabilecek çok şey var. Mesela bu uygulama YouTube'daki Shorts muhabbeti yeni çıktı. Bir senedir var biliyorsunuz. YouTube'un Instagram'a cevabı. Ama sizin YouTube kanalınızda da bir sürü kare video var. Bunları dik yapmak şimdi bir bela. Kim uğraşacak bununla? Bu uygulama sizin için videonun can alıcı yerlerini buluyor. Şeye bakarak, YouTube istatistiklerinize bakarak ve buradan Shorts oluşturmanız için
ilgili yeri Shorts'un limitlerine de uygun bir şekilde kesip size Shorts'lar veriyor. Bence bu süper. Normalde bir videografere anlatacaksınız, onun briefini vereceksiniz. O iş asla istediğiniz gibi gelmeyecek. Bari AI yanlış yapsın yani. En azından onu düzelttirebiliyorsunuz. Siz kendiniz yapıyorsunuz bunu. Ya da thumbnail yapacaksınız kanalınıza. Ya bu biraz böyle Enes Batur thumbnail'ı gibi kötü bir örnek oldu ama gerçi bu da gene sıkıntılı bir söylem oldu. Kendi şeylerinizi koyuyorsunuz, asetlerinizi koyuyorsunuz ve bu sizin için mesela YouTube'da bir thumbnail yaratabiliyor. Bu da mükemmel bir şey. Final çıktıda böyle güzel, ilginç thumbnail'lar üretmenizi sağlayabiliyor aslında. Yapılabilecek gene çok fazla şey var. Ben bunu şöyle düşündüm geçen. Yabancılar ev kiralarken evleri eşyalı kiralıyorlar ya ya da eşyalı görünümleriyle kiralıyorlar ya da satıyorlar. Ben TLC'de hep öyle izlemiştim. Burada benim gördüğüm en ilginç şey şu oldu. Aslında boş bir evi eşyalandırmak şu an mümkün. Bunu ben mi çalıştırdım ya az önce? Yok, bir şey elimdeydi de ve o ses çıktı. Çok senkronize olmuş. Boş bir odanın içine eşyalar koyabiliyor. Yani mesela sahibinden.com böyle bir şey yapsa harika olmaz mı? Ya gerçi o emlakçıların çektiği çok dandik fotoğraflarda nasıl yapacaklar bunu bilmiyorum ama en azından iyi kalitedeki fotoğraflarda sahibinden.com yapmasa da rakibi yapsın, Zingat yapsın, Hürriyet Emlak yapsın. Bomboş eve eşya koyuyor ve benim o evi daha da dolu gösteriyor aslında yani. Bence bunu emlakçılar yapsın zaten de en azından da bir şey yapmış olurlar ekstradan. Bu mesela güzel bir örnek. Aynı zamanda ürünlerden de reklam oluşturabilmek harika bir durum. Mesela 100 bin ürününüz var. Her birine ayrı ayrı kreatif üretmeniz çok zor. Gene bu tarz platformlar background'ı ayırıp onunla en uygun kompozisyonu yaratıp ürünü yapabiliyorlar. Bazı ürünlerde bunu spesifik olarak sizin brand asetlerinize uygun bir şekilde de tasarlamanıza yardımcı olabiliyor. Yani kendiniz gidip brandinizin renklerini verip ona göre uygun bir şekilde hazırlanmasını da sağlayabiliyorsunuz. Bunu bir ara Türkiye'de Video diye bir şirket yapıyordu. Videolu haline bayağı güzelle. Bak mesela buna da ben bayağı hype'ım. Bence bunu Trendyol falan yapabilir yani yakında. Çok güzel proje çünkü. Elbiseyi modelsiz bir şekilde çekip modele giydirme. Bu ne demek? Benim kilomda bir modelde nasıl duracak mesela bu elbise? Bunu görebilmenin tek yolu satın alıp 10 tane beğenmediğin 8 tanesini iade etmek. Bunu ben ablamdan öğrendim. Harika bir teknikmiş. Ben de onu kullanıyorum ama yazık yani. Karbon salınımı nihayetinde değil mi Ezgi? Yani sıkıntılı bir durum. Böyle bir şey olmasını istemeyiz. O yüzden böyle şeyler kullanıp yani insanlar için farklı stereotipler yaratıp nasıl duracağını da analiz etme şansını bize verebiliyor. Hatta bu AI'yı falan kendiniz de customize edebiliyorsunuz yani kendi 3D modelinizde, kendi vücut yapınızda kendinize göre bir AI bile yani bu iki ürünü birleştirseniz kendi vücudunuzun bir 3D shape'ini çıkarıp onun üstüne de kıyafetleri Trendyol'dan denediğinizi düşünsenize. O listelemedeki bütün kıyafetlerde kendinizin göründüğünü düşünün. Çok korkunç olurdu bu. Ben şu an söylerken düşündüm ve gerçekten çok korkunç geldi ama alışırız. Problem olmaz. Ya bununla ilgili çok şey yapılıyor. Mesela bu arkadaş psikopatça bir tane kadın yaratıyor AI ile ve bu kadının bir Instagram hesabı var. Full bu kadın Instagram'a post atıyor. Bazı günler astronot, bazı günler terzi, bazen ata biniyor, baletlik yapıyor, denize gidiyor. Yani bu teknolojinin hani vardığı noktayı anlayabilmek açısından müthiş bir şey. Ve sınırsız sayıda şey üretilebiliyor. Bu da aslında güzel alanlardan birisi. Yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz. Bu ürün de kabaca hoşuma gitti. Mesela mekanik klavyelerle alakalı bir şey yapıyorsunuz diyelim. Size direkt bam 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 bununla ilgili bir mind map oluşturuyor. Mesela bunu içerik yazarına verseniz, bunları cover et deseniz aslında bu arada içerik yazarı da içeriği AI ile yazıyorsa mind map de biraz fazla görsel kalıyor da gene de bir akış veriyor ve bunun üzerinden bunu kontrol edebilmemizi sağlıyor. Midjourney'i belki duymuşsunuzdur. Bir de böyle resim yaratan AI'lar var ChatGPT dışında. Siz ona bir resmi tarif ediyorsunuz. Tabii insanlar gene bir şeyleri tarif etmek konusunda da zayıflar.
Çok doğal bu arada. Bunu ben de yapamıyorum hiç yani. İşte Leonardo benim bir tane tasarımcı arkadaşım var. O bir prompt yazıyor. Bayağı böyle Kıvanç Tatlıtuğ çıkıyor. Ben yazıyorum. Erkan Petekkaya oluyor falan. Hani bu bayağı müthiş bir şey yaratıyor size. Prompt yaratıyor. Ve görsel biçimde ya bak şunlara benzesin, şunlar gibi olsun falan deyip seçebiliyorsunuz. Yani benim gibi sanat bakış açınız zayıfsa direkt bu promptları bu tarz bir site üzerinden de alabilmeniz mümkün olacaktır. Sanırım sunumum bu kadar. Teşekkürler, zaten eklememişim. Çünkü kişisel olarak teşekkür etmek istedim geldiğiniz için.